Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, köpeğimizin 3. gövde videosuyla devam ediyoruz. Evet, en son karın altını yapmıştık ve 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örecektik. Şu kahve kısmını şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, evet 10 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğiz. Artık arka kısmında kesmemize başlayacağız. Sadece arkada yapıyoruz. Önde hiçbir kesme yapmayacağız. Orayı yine düz örmeye devam edeceğiz. Arkadaki keseceğim yerleri belirledim. İki başını, başı ve sonu. Bu kısımda kesmelerimizi yapacağız. Evet, şimdi 18. sıramızdayız. Başlangıç yerimiz burası. Buradan itibaren arkaya kadar, keseceğim yere kadar yine düz ördüm. 60 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. 60 sık iğneme tek battım. Şimdi kesmemi yapacağım. Kesmemi nasıl belirledim derseniz de şu arka bacağı eklediğimiz yer vardı. Gövde ve bacak arasındaki tam orta nokta. Burası bana böyle denk geliyor. Şimdi bir tane azaltıyorum. 6 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir tane azaltıyorum. 6 tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltıyorum. 6 tek. 2, evet 6 tek yapmıştım. Yine azaltmamı yapıyorum. Yine 6 tek. 5, 6. Bir azalt. 6 tane tek. 3, 4, 5, 6. Bir azalt. Tekrar 6 tane tek. 2, 3. Şimdi son kesmemin arasında 8 tane kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane, burada bir tane keseceğim. Şu ara kısmında 8 tane kalıyor. Onu da o şekilde öreceğiz. 8 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek ve yine bir azalt. Bu son azaltmamdı. Bu sıramda. Şimdi toplamda kaç tane azaltmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane azaltma yaptık. Şimdi geri kalan son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane sık iğneye tek batıyorum. Evet, 7 tane azaltmadan sonra 119 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. 19. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi 20. sıramdayım. Ben düzümü ördüm.
20. sıramızda yine başlangıç yerimizden itibaren, burası başlangıç yeri, arkaya kadar düz örüyoruz. Yani 60 sık iğne ördüm. Bu yine öndeki beyaz beneğimizi aynı örmeye devam ediyoruz. 7 tane sık iğne olarak. Şimdi düz ördüm buraya kadar, arkaya kadar. Yine bir tane azaltıyorum. 5 tane tek batıyorum. Yani bu sıramızda bir azalt 5 tek, bir azalt 5 tek şeklinde yine 7 tane azaltma yapacağız. Yani kesme yapacağız. 5 tane tek yaptım. Yine bir tane azaltıyorum. Ve toplam 7 tane azaltma yapacağız arkadaşlar. 5 tek, bir azalt. Evet, yine son kestiğim o arada 6 tane kaldı. Sadece burada 6. Diğerleri 5'ti arkadaşlar. Şimdi 6 tane tek batıyorum, bir azalt ve azaltmalarımı bitirdim. 7 tane azaltma yaptım. 3 4 5 6 6 tek, bir azaltla bitirmiş oldum. Geri kalan 14 tane tek batacağız. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. 14'ü tek batıyorum ve 20. sıramızı bitirdik. 21. sıramızı yine düz öreceğiz. Bir sıra düz öreceğiz. Evet, 22. sıradayız arkadaşlar. Ve yine 60 tane sık iğnemize tek battık. Arkaya geldik. Arkada yine işaretli yerimizden başlıyoruz. Bir tane azaltıyorum. Bu sefer 4 tek yapıyoruz. 2 3 4. Bir azaltıyorum. 4 tane tek. Yani toplam yine 7 tane azaltma yapacağız. Aralarda 4 tane tek batacağız. Evet, 7 tane azaltmamı yaptım arkadaşlar. Ve 105 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 14 tane sık iğnemi tek batacağım ve bu sıramı bitireceğim. Ve bundan sonra diğer sıramda yine bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, 24. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi bir azaltıyoruz. Bundan önce yine 60 tane sık iğnemize tek batıyoruz. Yani ön kısma hiç azaltma, eksiltme yapmadan düz ördüm 60 sık iğnemi. Şimdi işaretli yerime geldim. Bir azaltıyorum. 3 tane tek batıyorum. Toplam yine 7 tane azaltacağım. Arada 3 tane tek batacağım. Evet, yine 7. kesmemin son arasında 2 sık iğne kaldı arkadaşlar. Onu 3 değil yine 2 yapacağız sadece orada. Ve 7. kesmemi azaltmamı yaptım. Ve kalan 14 sık iğnemi tek batıyorum. Ve 98 tane sık iğnem kaldı. Yine bir sıra sonra düz öreceğiz. Evet, 26. sıramızdayız arkadaşlar. Yine 60 tane sık iğneye tek battım. Bu arada bacaklarımı da doldurdum güzelce. Bunları da siz ihmal etmeyin. Sonra zorlanmayalım. Evet, şimdi 60 sık iğnemi yaptım. Yine arkadayız. Bir tane azaltıyorum.
2 tane tek batıyorum. Bir, iki, bir azaltıyorum. 2 tane tek. Yani yine aynı 7 tane azaltma yapacağız toplamda. Ve 91 tane sık iğnemiz kalacak. Sonra yine bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, 28. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi yine 60 tane sık iğnemize tek battık. Yine önümüzü düz ördük yani. Arkaya noktamıza geldiğimizde yine bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Bir azaltıyoruz. Bir tek batıyoruz. Bunu 7 defa azaltma yapıyoruz. 7 tane. Tekrar 14 sık iğne örerek bu sıramızda bitiriyoruz. Ve 84 tane sık iğnemiz kalacak. Ve sonra yine bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Bu arada arkadaşlar şunu tekrar belirteyim. Şu arada da kesmeden sonraki ara 14 sık iğne olacak. Burası da 14 kalıyor. Şöyle şu iki bacak arası 14 sık iğne. Şurada kesmede her zaman mesela bir tek bir azalt, bir tek bir azalt yapmıştım. İşaretli yerimizde de ilk bu sefer 2 tane kaldı. En son 2 tek bir azaltma yaptım. Buradan kafanız şaşırmasın. Şu arayı saydığınızda burası 14 olacak. Sıra sondaki son düz olan yer. Şimdi yine dediğim gibi 29. sıramızı düz öreceğiz. Evet, 30. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi yine işaretli yerimizden itibaren 30 tane sık iğnemize tek batıyoruz. Beneğimizde yine aynı şekilde yapıyoruz. 7 sık iğne. Toplam 30 sık iğnemize tek battık. Bu sefer kesme yerimizi hepsini tek tek keseceğiz. Toplam yine 7 tane peş peşe azaltıyoruz. Birinci azaltmam. İkinci azaltma. Üçüncü azaltma. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Evet, 6 tane azaltma yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şuradaki biliyorsunuz başlama yeri, keseceğimiz yer burası. Ve tam 6 tane denk geldi. 7 kesmiyorum. 6 tane kestim. Ve yine 14 sık iğneme tek batıyorum. Evet, bu sıramızda 6 tane azaltma yaptık. Ve 78 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Şimdi bir dahaki sırada 3 tane azaltma yapacağız. Evet, 31. sıramızdayız arkadaşlar. Yine 60 tane sık iğnemi ördüm. Kesme yerine geldim. Şimdi burada 3 tane peş peşe azaltma yapacağım. Birinci azaltmam. İkinci azaltma.
ve üçüncü azaltma. Şimdi 14 tane tekrar sık iğneme tek batıyorum. Evet, şimdi 75 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Toplam 31 sıra gövde sayımız. Yani şuradan ilk zincir yerimizden itibaren sayacağız. Yukarıya doğru 2 sayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. Evet, 31 tane 31 sık iğne yaptık. Şimdi buraya sonra dikeceğiz. Şimdi boynumuzun yerini ayarlayacağız. Bunun için şu tam orta bineğimizi 7 sık iğneydi. Tam ortadaki 3 burası 3 burası. Şu ortadakini şöyle ortalayalım. Boynumuz tam ortaya gelsin şu bineğimiz diye. Şimdi toplamda 36 tane veya 35 sık iğne ayarlayacağız. 36 yapalım. 36'nın yarısı 18 yapmakta ve şimdi bu tarafa 18, bu tarafa 18 sayalım ve boynumuzun yerini ayarlayalım. Şimdi ortadakini saymadan onun yanındakinden başlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Evet, buraya denk gelmekte. 18'e diğer taraftan sayacağım. Evet, boyun yerimi belirledim arkadaşlar. Karşıdan da yine 18 saydım ve bu şekil işaretledim. Sıra başımız burasıydı. Buradan 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, şimdi 5. Bizim boyun noktamız, toplu iğne battığım yer. Şimdi oraya batıyorum ve bir de karşıya batıyorum. Karşı noktaya. İşte toplu iğnemi çıkardım. Şimdi bunları bir sık iğne ile bu şekil birleştirdim. Bu şekil oldu arkadaşlar. Şimdi boynumu artık döne döne öreceğim. Burası da içine elyaf dolduracağız ve dikeceğiz. Şimdi önce boynumuzu bir örelim. Devam ediyorum yine beyaz kısmı örmeye. Tabii siz arzuya bağlı. İsterseniz örmeyebilirsiniz. Mecburiyeti yok. Evet, boynumu 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sıramda arka tarafta bir git gel yapacağım. Çünkü ön taraf yukarıya doğru biraz daha yukarı durmakta. Bunu kırmak için şu arka kısımda bir gidip geleceğiz. Tam ortalayacağım. Biraz orayı yükselteceğiz yani. Şimdi başlama yerinden itibaren şöyle ortalığı göz kararı ortalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Çok affedersiniz. 8 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle baktık. Evet. 8 tane sık iğne bu tarafa ördüm. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Bu tarafa şimdi 8'di. 8, 8, 16 yapar. 16 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 15 ve 16 tane sık iğne ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine bu tarafa 16 sık iğne örüyorum. Şimdi burayı ne yaptık? Birazcık yukarıya kaldırmış olduk. Aşağıya doğru duruyordu. Evet, bu taraftaki 18 sık iğnemi de ördüm. Şimdi tekrar normal örmeye devam edeceğim. Hemen kaldığım yerden aşağıya inip örmeye devam ediyorum. Şimdi burada beyaz beneğimi birazcık daraltacağım. Bir dahaki sırada örmeyeceğiz. Bu son sıramız benek için. Evet, bu şekil olacak burası da. Ben aşağıya indim. Biraz yukarıya doğru çıkmış oldu. Şimdi beneğimde 7 taneydi. 5 tane beyaz öreceğim. Bunun için bir tane bu tarafa kayıyorum. Beyazın içine batıyorum. Kahveyle. Ve beyaza da geçiş yapıyorum. Arkadan da kahveyi çekelim. Şimdi 5 tane öreceğim beyazı. 1, 2, kahve ipimi de arkadan yürütüyorum. 3, 4 ve 5. Beşinciyi kahveyle kapatıyoruz. Bir dahaki sırada artık beyazı örmeyeceğiz. Sadece kahverengi öreceğiz. Bitirdik yani. Evet, bu şekilde daraltmış olduk. Beyaz renk olduğu için görünmüyor. Artık beyaz ipimizi kesebiliriz. Onu keselim oradan ve rahat çalışalım. Evet, beyaz ipimi kopardım. Arkadan da düğüm attım. Tekrar sık iğne örmeme devam ediyorum. Düz bir şekilde. Şimdi buradan da yukarıdaki noktadan devam ediyoruz. Onları birleştirdim. Artık normal örüyoruz yine. Şimdi bu videoda kararsızım. Döner kafamı yapayım. Yoksa bunun gibi dikeyim mi diye. Bu şekilde dikmek isteyenler buradan ipi koparacaklar. Devam edecekler. Ya buradan dedim 2 sıra daha düz öreceğim. Daha sonra döner kafa yapacağım. Öyle yapmaya karar verdim. Dediğim gibi siz de 2 sıra düz örün. Ondan sonra da dikmek isteyenler de kafayı ipini koparıp diki yapabilirler arkadaşlar. Şimdi 2 sıra düz öreceğim. Evet, boynuma bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Size 2 sıra demiştim. Sonra bir sıra daha ördüm. Yani 3 sıra düz ördüm. Şuradaki şeyden sonra git gel yaptıktan sonra şuradan aşağıda saydığımda ilk noktadan saydığımda 39 sıra olmuş oluyor. 39 sıra olacak. Şimdi
döner kafa için hepsini çift batacağız. Sonra 4 sıra düz öreceğiz. Diğer videolarda zaten yapmıştık. Bir daha tekrar yapmayalım. Zamanımız bunlarla geçirmeyelim. Zaten döner kafayı da öğrenmiştiniz. Hiç yapmayanlar için de aşağıya link bırakacağım. Kedi linki veya geyik linkinden oradan tekrar bakarak yapabilirsiniz. Şimdi buraya da diktim. Dikme videoları hep aynı zaten. Hemen kuyruğumuzu yapalım ve videomuzu bitirelim. Bu arada güzelce de doldurun arkadaşlar. Ben de dolgularımı da yaptım. Daha sonra yine şuralarda dolduracağım. Hemen kuyruğumuza başlayalım. Evet, kuyruğumuz buradaki olduğu gibi şekilde görüldüğü gibi yapacağız arkadaşlar. Ben beyazla sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıra yine 6 sık iğne yaptım. Yani düz ördüm. Üçüncü sıramdayım şimdi. Arada rengimi koydum belirlemek için. Şimdi bir tek yapıyorum. Bir çift. Tekrar bir tek. Bir çift. Bir tek ve bir çift. 3 tane artırma yapmış olduk. 3 tane de tek battık. 6 olan sayımız 9 oldu. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız. Evet, 1 2 2 tane tek battım. Bir çift. İki tane tek. Bir çift. İki tek. Ve bir çift. Yine bu sıramızda 3 tane arttırmış olduk. Ve sayımız 12 oldu. 5. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. 12 tane sık iğne örmüş olacağız. Evet, 6. sıramızdayız ve 3 tek bir arttırıyoruz. Çift battık. 3 tek 3 bir arttır. 3 tek ve bir arttır. Yine 3 tane arttırma yapmış olduk. Ve sayımız 15 oldu. Şimdi 7 ve 8. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 9. sıramızdayız. Ve 4 tek bir arttır yapacağız. 2 3 4 tek yaptık. Bir arttır. Çift battık yani. Tekrar 4 tek. 1 2 3 4 bir arttır. 4 tek 2 3 4 ve bir arttır. Ve sayımız 18 oldu. Yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar ve şimdi beyazı bitireceğim. Kahveye geçeceğim. Bitirdikten sonra işaretli yerden bu tarafa 2 sık iğne yapıyorum. Düzgün bir görüntü olsun diye. Bir tane de ilmek kaydırıyorum.
Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi başlangıç yerimiz yine aynı yerde, değişmiyor. Şuradaki siyah noktanın devamı. Sadece ileri kaydık. Şimdi geçiş yapacağız. Düz görüntü olması için bunu yaptık. Şimdi kahve ipimi bir tane sabitliyorum. Bu şekil. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batıp çıktım ve ilmek kaydırdım. Yine batıp çıkıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Bat, çık, ilmek kaydır. Sıra sonuna kadar bu şekilde CC yapıyoruz. Batıp çıkıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Bat, çık, ilmek kaydır. Bunun ismi de CC diyoruz. Teknik ismi CC. Evet, son şu boşluğu da kapatmak için buraya da batıyoruz. Çıkıp ilmek kaydırıyoruz. Şimdi aynı daha önceki yaptıklarımız gibi içine batıp arkadaki ilmekten ve beyazdan da alıyoruz. Tek katından bu şekil sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz. Arkadaki tek kattan ve beyazın da öndeki tek katından alıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Evet, 14. sıramızdayız. Ve 5 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırıyoruz. Çek battım. 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir arttır. Ve 3 tane tek. 1, 2, 3. Bir arttırıyoruz. Ve 1, 2, 3. Evet, bitirdik. 3 tane arttırma yapmış olduk. 21 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi yine 15 ve 16. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar ve şimdi 17. sıramızdayız. 6 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyoruz. 4 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Bir arttırıyorum. Ve kalan 4 sık iğne tek batıyoruz ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 20. sıramızdayız. Ve 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek batıyoruz.
bir azaltıyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Bir azaltıyoruz. Burada 3 tane azaltma yaptık. Şimdi 4 tane yine tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Yine bir tane arttırıyoruz. Evet ve kalan 3 tane sık iğne kaldı. Onlara da tek batıyoruz. Burada sayımız ne oldu? Değişmedi arkadaşlar. 3 tane kestiysek 3 tane arttırdık ve aynı sayımız 24. Bir sıra düz örelim şimdi. Yine 24 sık iğneyi hepsine tek batalım. Evet, 22. sıramızdayız. Şimdi burada 10 tane sık iğne öreceğiz. Sıramızı şöyle belirleyelim. 10 sık iğneyi tek batalım. 1, 2. Evet, çok pardon arkadaşlar. Bir sıra daha aynı şekilde kesme yapacağız. Şimdi o yüzden 10 taneyi söktüm. 2, 3, 4 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Bir tane tek battım. Bir azalt. Bir tek ve bir azalt. İki tane tek batıyorum. Bir arttır. İki tane tek. Bir arttır. İki tane tek. Bir arttır. Ve kalan 3 taneye tek batıyoruz. 2, 3. Yine 3 tane kestik. 3 tane de arttırdık. Şöyle kuyruğumuzu kıvırmış olduk arkadaşlar. Yine bir sıra düz öreceğiz. Evet, 24. sıramızdayız. Ve 10 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne battım. Şimdi geri döneceğim. Şöyle yaparak değil de tek sıra örülecek çünkü. Ve ters görüntü olmasını istemiyorum. Şöyle uzatıyorum arkadaşlar. 10 sıra geriye gidiyorum. Şu şekil. Şuradan bir de önce tutturuyorum ipimi. Şöyle bir tutturdum. Rahat çalışmak için. Ve 10. ilk başladığımı batıyorum. 10 tane tekrar bu taraftan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, yani düz bir görüntü olarak geri dönüş yaptık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hemen aşağıya inerek burayı sıkı yaptım ki açıklık belli olmasın. Hiç belli olmuyor şu an bir sıra döndüğümüz. Tekrar sıra başına kadar düz örüyoruz. Ve bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz ve kuyruğumuzu tamamlamış olacağız.
Evet, 24 bitti. 25 ve 26'ları düz öreceğiz. Hemen karşıya batarak devam ediyorum. Evet, kuyruğumuzu bitirdik arkadaşlar. İpimi biraz uzun kestim dikiş payı olarak ve içine tel koymadan kuyruğumuzu bu şekil dikeceğiz. Şimdi doldurmalar dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi ben daha bunu dolduracağım. Şöyle şu kısımlar iyice bakın, eşit olmasın, dikkat edin. Doldururken aynı eşitlikte olsun. Şurası arkadaşlar benim düz gitmiyor diyor mesela. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Onlar için şöyle bir döndürmeler yapabilirsiniz. Şöyle bu tarafa dönüyor ya, şu ters tarafa doğru şöyle çevirebilirsiniz. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, doldurmalarımızı güzelce yapalım. Benim şurada mesela boşluk var. Şuradan itmeye çalışacağım tekrar. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.